Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir tarif paylaşacağım. Pekmez ve tereyağının karışımıyla şahane bir şurup oluyor. Bu şurup çocuklarımıza boğazını, göğsünü, dolayısıyla da öksürüklerini yumuşatarak çıkarmalarını sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ilık pekmez boğazdaki mikropları temizliyor, bronşları rahatlatıyor. Öksürüğü daha hızlı geçirmelerine yardımcı oluyor arkadaşlar. Pekmezi içtikten sonra yaptığım bu karışımı içtikten sonra hemen üzerine su içmeyiniz. Su içmeyin, biraz öyle kalsın. Şimdi bu karışımı nasıl yapıyorum? Videoma geçerek görsel olarak da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün çok fazla öksürüğü olanların boğazının rahatlaması için pekmez ve tereyağını birlikte buluşturacağız. Bu tarifi duymuşsunuzdur. Umarım yapıyorsunuzdur da. Çok şahane bir tarif. Çocuklarınızın da yine boğazını rahatlatıp öksürüğünü çok rahat çıkarmasını sağlayan bir tarif. Ben bunu çocuklarım küçükken deniyordum, yapıyordum, içiriyordum çocuklara. Ne kadar içirebilirsem o kadar içiriyordum. Çünkü biraz zorlanıyorlar içerken. Pekmezin tadı ağır olduğu için zorlanıyorlar. Eğer ki çok zorlanıyorlarsa bunun içerisine birazcık su katabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına geçmek istiyorum. Öncelikle tenceremi, tavamı ocağa koydum. Size tavada göstereceğim. Normalde cezvede yapıyorduk ama tavada göstereceğim ki nasıl yapıldığını daha rahat görebilirsiniz diye. Pekmezi ben Harnut pekmezi kullanacağım. Sizler evinizde hangi pekmez varsa onu kullanabilirsiniz. Bir de bu pekmezi yaparken taze taze yapmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla pekmez koymayın. Bir sefer içebileceğiniz kadar pekmez koyun. Şöyle 2 yemek kaşığı pekmezi buraya alıyorum. Şu şekilde pekmezi tavaya koydum. Tavamın altını açıyorum. Çok hızlı yüksek bir ateşte olmayacak. Şöyle kısık bir ateşte olacak. Tereyağı yine kendi evde yaptığım tereyağı. Bu tereyağında nasıl yaptığımı videosunu çektim. Sütün kaymağından yaptım arkadaşlar bu tereyağını. Şimdi bu pekmezi koydum. Şöyle çok fazla kaynamayacak. Fokur fokur kaynamayacak. Ve ben içerisine şöyle bir tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum. Ve bunu şöyle eriyene kadar karıştıracağım. Sıcak olacak ama fokur fokur da kaynamayacak. Çünkü pekmezi çok fazla kaynatmak istemiyorum. Çok fazla kaynatmayacağız, yakmayacağız yani. Şöyle içerisinde yağ eriyene kadar bu karışım arkadaşlar her içmek istediğimizde içeceğimiz zaman yapmamız gerekiyor. Bir gün yapayım da 2 gün yapayım da içeyim olmasın. Taze taze yapın için. Günde 2-3 defa içebilirsiniz. Öksürüğünüz geçmediyse 2-3 gün bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklarınız da kullanabilir, sizler de. Şöyle bakın. Bunun içerisine 3-4 damla da limon koyabilirsiniz. Limon sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Limonsuz da tüketebilirsiniz. Şöyle bakın. Kaynamadı ama kaynamak üzere. Bakın hafif hafif belli oluyor ısındığı. Şimdi altını söndüreceğim. Bu kadar yeterli bizim için. Evet, altını söndürdüm. Şimdi tavadan alacağım çünkü tavanın sıcaklığıyla kalsın istemiyorum. Bunu bir bardağa alacağım.
İçebileceğiniz kadar yapın arkadaşlar. Çok aşırı yapmayın. Ben size sadece nasıl yapıldığını göstermek için yaptım. İsterseniz yarım bardak pekmezle de yapabilirsiniz bunu. Şöyle kenara aldığım pekmezi ılıyınca yudum yudum içmemiz gerekiyor. Şöyle bakın renginin güzelliğine, köpük köpük oldu. Tereyağı da burada. Bu boğazınızı yumuşatarak daha kolay öksürmenizi, öksürüp balgamınızı çıkarmanızı sağlayacak. Boğazınızı yumuşatacak yani. O yüzden bu tarifi mutlaka deneyin öksürüğünüz varsa. Şöyle ılıyınca da yudum yudum içeceğiz arkadaşlar. Şifa vermesi dileğiyle diyorum. Ve kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde de görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.